Rusya, Anapa, Karadeniz kıyıları. Evet, Anapa sahilleri, Rusya'nın Karadeniz kıyıları. Şu anda Anapa şehrine geldik. Ta şu karşıda gördüğünüz belki 20-30 kilometre öte. Daha fazla belki. Oraya kadar sahilmiş. Her yer böyle sahil. Ruslar zengin olsun, fakir olsun diyorlar. Herkes tatilini yapar. Ama diyorlar yılda 10 gün, 15 gün. Bunun dışında yılın 12-11 ayı çalışırlar diyor. Yılın 10 günü tatil yaparlar. Bunun dışında bütün zamanlar çalışırlar diyorlar. Yani tatil çok önemli Ruslar için. Zengin de tatilini yapıyor, fakir de tatilini yapıyor. Bu tatil yapan Rusların belki %5'i Türkiye'ye gelmiyor. Daha çok Abazya'ya gidiyor veya Karadeniz kıyılarına gidiyorlar böyle tatil yapmak için. Son zamanlarda Tayland'a gitmeye başladılar. Evet. Rus babaanneler böyle tatile gelmişler bak. Rus babaanneler. Etrafta böyle Rus babaanneler var. Arkadaşlar şu kalabalığı görüyorsunuz değil mi? Rusya'nın Anapa şehrine geldim. Her yer mahşer gibi kalabalık ve bu sahil kilometrelerce gidiyor. Bütün Karadeniz şehirleri böyle. Böyle kalabalık. Yani biz zannediyorduk ki sadece Türkiye'ye geliyor tatil yapmaya bunlar diye. Halbuki Türkiye'nin 20 katı burada seyahat ediyor. Özellikle Abazya'ya tatile gidiyorlar. Abazya'ya Türkiye'den daha fazla gidiyorlar. Ve Abazya Türk pasaportunu bizi kabul etmiyor. Sadece Türkler, sadece Rusları kabul ediyor. Ne yazık ki öyle. Evet. Rusya'nın Anapa sahilleri. Evet, şimdi size burayla ilgili bir şey açıklayacağım. Burada Sanatori Rus yazıyor. Yukarıda Rus yazıyor. Sanatori şu demek oluyor. Burada Rusya'nın hemen hemen her şehrinde böyle sanatoriler var. Sanatoryum diyorlar. Mesela Gazprom'da çalışan işçilere yılda 20 gün hak veriyorlar mesela tatil yapması için aileleriyle birlikte. Çocuk sanatorilerde ayrı. Çocuklar ayrı gidiyor. İsterse ailelerle beraber gidebiliyor ve haklarını başkalarına devredebiliyorlarmış. Yani mesela ben bu tatilde kalamayacağım. Benim yerime başkası gitsin diyebiliyormuş. Yani işçilerinin dinlenmesi için bedava tatil veriyorlar Ruslara. Böyle fabrikalarda çalışan işçilerin kalacağı senatörler var her şehirde. Her şey dahil bedava. Yılda 10 gün, 20 gün izin veriyorlarmış ve izin hakkında başkalarını devredebiliyorlarmış. Bu da bir Rus senatorisi. Evet, Anapa şehrinde bir Rus senatorisini gösterdim size. Evet, karşımızda Anapa sahilleri, Rusya'nın Karadeniz kıyısı. Yes, so ve çok kalabalık. Şurada da kebap kokuyor yani şaşlık pişiriyorlar. Bu Rus, Gürcü, Ermeni işte bu Rusya'dan ayrılan cumhuriyetlerin yediği kebap koca büyük parçalar halinde pişiriyorlar. Ben zannediyordum ki o kocaman bir şişi evet bir tane Rus savaş uçağı geçiş yapıyor. Evet diyor ki bunlar Ukrayna'ya savaşa gidiyor diyorlar. Evet bu şaşlıklar koca porsiyonlar halinde. Ben zannediyorum ki onun hepsi tek şiş bir porsiyon zannediyordum. Değilmiş, gramla tartıp veriyorlarmış. Ruslar çok kurnaz tabi. Evet Rus savaş uçağı Ukrayna'ya doğru gidiyordu az önce. Evet. Burası Anapa sahilleri.
Şöyle göstereyim. Güneşten de bir şey görünmüyor ama. I think this is a hotel ya, big one. Evet, Kaş'ta büyük bir otel var. Airplane. Aha, evet, Kaş'ta bir tane Rus savaş uçağı geçiş yapıyor. Ve alçak uçuş yapıyor denizin üzerinden. Maybe MiG-29. Yes, and I think he's checking. Evet. Anapa He's sahilleri. landing. No, look, come He's back again. landing. Yes. SU, maybe SU or MiG. Evet, bir tane Rus savaş uçağı geçiş Oh my yapıyor. God, look, look, look. Yes. Very nice. Alçak uçuş yapıyor Rus savaş uçağı. Rusya'nın Karadeniz kıyılarındaki bir başka şehir Anapa. Evet, Ruslar her yerde tatildeler. Akın akın tatile geliyorlar. Neredeyse tatil yapmayan Rus yok diyebilirim ya. Zengin, fakir hepsi tatil yapıyor. Evet, çok uzun bitmeyen bir sahili var buranın, Anapa'nın. Yani ucu bucağı yok sahilin. Play life. Evet, Anapa kıyıları. And look, everywhere people, beach. Hı hı, yes, yes, yes. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kilometrelerce bitmeyen bir sahilleri var ya. Anapa, Rusya. Karadeniz sahilleri. Evet, Rusya'nın bir tatil belgesini daha ziyaret ettim. Rusya, Anapa. Çok uzun bir sahili var böyle. Kilometrelerce gidiyor. Anapa, Rusya.
Rusya'da çok sık rastlayacağınız böyle restoranlar var. İsmi Stolovaya diye geçiyor. Sovyetler zamanında insanlar uygun fiyata yemek yesin diye açılmış bu restoranlar. Günümüzde hala aktif fakat şu anda devlet tarafından yönetilmiyor ama özel sektör işletiyor. Neredeyse bütün şehirlerde bunlardan yani neredeyse her mahallede var. Böyle açık büfe yemek satıyorlar. Gördüğünüz gibi ama çoğu helal gıda değil. Tabii balık falan var ama domuzla aynı yerde pişiriyorlar. O yüzden yemenizi tavsiye etmem. Çok sayıda var bunlardan. Stolovaya. This is other people who live in Anapa and Afghanistan. This Afghanistan? is for Afghanistan. He died in Afghanistan. They died. There few. Russian soldier. Yes. Evet. Afganistan'da ölen Rus askerlerinin anısına yapılmış bu anıt. And leave it in the city. Evet. Şimdi karşıda yine böyle bir anıt var. Burada da diyor ki Rusya için, vatandaşları için ölen askerlerimize sonsuza kadar minnettarız diyor. Ve aynı şekilde burada da öyle sönmeyen bir ateş var. Devamlı yanıyor. Burada da ölen askerlerin isimleri yazılı. Anapa, Rusya. Look at him, he's like a Cengiz Han. Russian life, look at her. Девушка. People need to learn how is life. This is part of life and very big part. Everybody wonder actually them. Evet, burası kaldığımız otelin hemen karşısındaki park. 60th celebration of Second War. Ana paket, Russian cat. Şşt, pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Selamun aleyküm cat. Evet, şimdi bir magazinden bu dondurmaları aldık. Gördüğünüz gibi kağıda sarılı, üzerinde ismi yazılı. Bunlar eski tarzda yapılan dondurmalar. Eski tarzda derken fabrikada yapılıyor ama yani çok eski markaymış bunlar. Klasik. Evet, gördüğünüz gibi eski tarzda bir dondurma. Ruslar seviyor bunu. This is from communism time. Da Sovyet zamanından geliyormuş bu dondurma. Sovyet zamanından bu yana yedikleri bir dondurmaymış. Adı krem brûlée. Krem brûlée. Ha, this Yes, krem. not white. Ha, krem. Yes, like this. Evet, bu da diğer çeşidi. Anapa. Anapa, Rusya. Etrafta böyle ceylan gibi kızlar geziyor. Evet sevgili arkadaşlar, Rusya Anapa'da gezerken bu görmüş olduğunuz takla karşılaştım. Bunun hakkında size biraz bilgi vereceğim. Biz Ruslarla daha önce bir savaş yapmışız. Savaş da şöyle başlıyor. Rusya başka bir yerde Osmanlı donanmasını yakıyor ve bunun sonucunda padişah Ruslara Osmanlı boğazını kapatıyor. Bu da işte denizcilik
literatüründe kasus belli ilan etmiş oluyor. Yani savaş sebebi sayıyor Ruslar bunu ve Türk topraklarına hücum ediyorlar. O zamanlar Romanya, Osmanlı toprakları. Romanya'nın Varna şehrine kadar Rus askerleri ilerliyor. Bunun üzerine padişah endişeleniyor ve barış yapmak istiyor. Ve Ruslarla barış masasına oturuyoruz ama bunun bedeli tabi ağır oluyor. Buraya Anapa şehrini, Gelincik'i, Abazya, Sohumu ve Gürcistan'ın bazı bölgelerini Ruslara terk etmek zorunda kalıyoruz. Ve şu an buraya ben cebimde pasaportumla turist olarak geliyorum. Ve bu anıtı da o Türklerle yaptıkları savaşın sonucunda burayı kazanmalarının sonucunda zaferlerini simgelemek için inşa etmişler. 3 defa savaş yaptık Ruslar, Türk Osmanlı'yla ve burayı kazandık. Kendimizle gurur duyuyoruz anlamında bu takı inşa etmişler. Aslında savaş benim bildiğim kadarıyla Anapa'da, Gelincik'te veya Soğum'da diğer yerde olmuyor. Romanya topraklarında oluyor. O zamanki Osmanlı topraklarında ve bunun anlaşmanın sonucunda buraları terk ediyoruz.